İki çocuk düşünün. İkisi de aynı oyunları oynayan, dizileri izleyen ve eğitim seviyesi aynı iki çocuk. Aralarındaki fark ise birinin aile ortamı sıcakken diğerinin aile ortamı sorunlu. Hangi çocuk kötü davranış göstermeye yatkındır? Peki hiç düşündünüz mü? İnsan neden kötü davranır? Kötülük genetik kodlarımıza kazınmış kaçınılmaz bir yazgı mı? Yoksa adım adım izleyerek, gözlemleyerek ve alkışlanarak ustalaştığımız karanlık bir yetenek mi? Bir çocuk korkuyu, kötülüğü ya da iyiliği bilerek dünyaya gelmez. Ona öfkelendiğinde birini nasıl inciteceğini doğuştan kodlayamazsınız. Ancak bir bakarsınız ki o masum zihin yıllar içinde okul koridorlarında akranlarına zorbalık yapan, sanal odalarda acımasız planlar kuran birine dönüşmüş. Peki bu dönüşüm nasıl gerçekleşti? Şoku bizzat tatmadan şok etmeyi nasıl öğrendik? Bugün sizlerle insan doğasının bu karanlık ve bulaşıcı tarafını konuşacağız. Laboratuvarlardaki hacı yatmaz palyaçolardan günümüzün denetimsiz dijital yankı odalarına ve ülkemizde son dönemde okullara kadar sızan trajik olaylara uzanan çok çarpıcı bir yolculuğa çıkıyoruz. Sorunun kaynağının her zaman suçladığımız ekranlardaki pikseller değil, o ekranın arkasındaki boşluklar olduğunu bilimsel kanıtlarıyla göreceğiz. 1960'lı yıllara kadar psikoloji dünyasında çok yaygın bir inanç vardı. Freudian kökenlere dayanan bu inanca katarsis adı veriliyordu. Katarsis teorisine göre insanlar içlerindeki öfke ve saldırganlık dürtülerini şiddet içeren eylemleri izleyerek boşaltabilirlerdi. Yani bir boks maçı izlemek ya da sinemada agresif bir film seyretmek içinizdeki zehri akıtmanıza yardımcı olur, sizi sakinleştirirdi. Ancak 1961 yılında Stanford Üniversitesi'nden psikolog Albert Bandura bu fikri temelinden sarsacak bir deney tasarladı. Psikoloji tarihine Bobo bebek deneyi olarak geçen bu çalışma şiddetin aslında nasıl yayıldığını hepimize kanıtladı. Bandura okul öncesi çağdaki çocukları laboratuvarına davet etti. Çocukların bir kısmı yetişkin bir modelin Bobo adındaki hacı yatmaz bir palyaço bebeğe tahta bir tokmakla sertçe vurmasını, onu havaya fırlatmasını ve ona düşmanca sözler söylemesini izledi. Diğer grup ise sadece oyuncaklarla sessizce oynayan sakin bir yetişkini gözlemledi. Daha sonra çocuklar biraz hayal kırıklığına uğratılıp öfkelendirilmeleri amacıyla ellerindeki güzel oyuncaklar alınarak Bobo bebeğin olduğu odaya tek başlarına bırakıldılar. Sonuçlar dönemin tüm psikoloji inançlarını yerle bir etti. Şiddet uygulayan yetişkini izleyen çocuklar modelin sergilediği tüm fiziksel ve sözlü saldırıları birebir kopyalamışlardı. Dahası çocuklar sadece gördüklerini taklit etmekle kalmamış, yaratıcı saldırganlık geliştirerek odadaki oyuncak tabancalara yönelmiş ve modele hiç gösterilmemiş yeni zarar verme biçimleri icat etmişlerdi. Bandura, şiddeti izlemenin saldırganlığı boşaltmadığını, aksine yeni saldırganlık stilleri öğreterek ve içsel kısıtlamaları zayıflatarak onu doğrudan körüklediğini bilimsel olarak kanıtladı. Bandura'nın kurduğu sosyal bilişsel öğrenme kuramına göre bir davranışı öğrenmek için onu bizzat yapıp sonucunda ödül veya ceza almanız gerekmez. Başkasının davranışını ve o davranışın sonuçlarını gözlemlemek yeterlidir. Bunun gerçekleşmesi için zihnimiz 4 aşamalı bir süreçten geçer. Dikkat, hatırda tutma, yeniden üretme ve motivasyon. Önce modele dikkat kesilirsiniz. Sonra o eylemi zihninizde bir senaryo olarak kodlar ve hafızada tutarsınız. Ardından fiziksel olarak bu eylemi yeniden üretecek kapasiteye ulaşırsınız. En sonunda ise bir motivasyona ihtiyaç duyarsınız. Eğer saldırganlık uygulayan modelin çevresi tarafından saygı gördüğünü, ödüllendirildiğini veya korkuyla itaat edildiğini görürseniz bu eylemi tekrarlamak için mükemmel bir itici güce sahip olursunuz. Peki beynimiz başkasının eylemini nasıl bu kadar kusursuz bir şekilde içselleştirebiliyor? İşin sırrı biyolojimizde tam olarak ayna nöronlar adını verdiğimiz mikroskobik yapılarda gizli. Bir eylemi bizzat yaptığımızda beynimizde ateşlenen hücreler aynı eylemi bir başkası yaparken izlediğimizde de sanki eylemi biz yapıyormuş gibi eş zamanlı olarak ateşlenir. Ayna nöronlar empatinin, dil gelişiminin ve kültürün nesilden nesile aktarılmasının temel mimarlarıdır. Karşınızdaki biri acı çektiğinde sizin de içinizin cız etmesi bu içsel hücresel simülasyon sayesindedir. Ancak bu muazzam mekanizmanın çok karanlık bir yüzü de var. Şiddet içerikli bir eylem izlediğinizde beyninizdeki ayna nöron ağları yoğun bir şekilde ateşlenir ve beyni sanki o eylemi bizzat siz uyguluyormuşsunuz gibi hazırlar. Stanford Üniversitesi araştırmacıları tarafından 2023 yılında fareler üzerinde yapılan bir deney bu durumun ne kadar evrimsel ve ilkel olduğunu ortaya koydu. Araştırmacılar beynin öfke merkezi olarak bilinen hipotalamus bölgesinde
bölgesindeki bazı ayna nöronların fareler hem kavga ederken hem de diğer farelerin kavgasını izlerken aktifleştiğini keşfetti. Daha da çarpıcı olanı, hayatında hiç kavga görmemiş farelerde bile bu nöronların doğrudan şiddete duyarlı olduğu ve bu nöronlar yapay olarak uyarıldığında farenin aynadaki kendi yansımasına bile saldırdığı görüldü. Yani biyolojimiz çevreden gelen agresif sinyalleri kopyalamaya ve uygulamaya evrimsel olarak maalesef son derece hazırdır. Bugün 1960'ların plastik bobo bebeklerinin yerini sınırları olmayan, sansürsüz ve devasa bir dijital evren aldı. Ayna nöronlarımız her gün binlerce uyarana maruz kalıyor. Bu noktada akla hemen şu klasik soru geliyor. Gençlerdeki öfkenin sorumlusu şiddet içerikli video oyunları mı? Medya ve popüler kültür her trajik olayın ardından refleks olarak oyunları günah keçisi ilan etmeye bayılır. Ancak bilimsel gerçeklik çok daha nüanslıdır. Bilimsel araştırmalar yoğun medya şiddetine maruz kalmanın empati azalttığını ve duygusal duyarsızlaşmaya yol açtığını kesin olarak kabul ediyor. Sürekli karanlık içerik tüketen bir zihin için gerçek hayattaki şiddet olayları olağanlaşmaya başlıyor. Ancak iş bu oyunların doğrudan okullardaki olaylara ve ağır kriminal suçlara neden olup olmadığına geldiğinde tablo değişiyor. Kapsamlı meta analizler, özellikle Christopher Ferguson ve meslektaşları tarafından yürütülen devasa araştırmalar, savaş veya dövüş temalı oyunları oynamanın tek başına agresif suç eylemleriyle veya saldırgan tutumlarla güçlü bir nedensellik bağı kurmadığını açıkça ortaya koyuyor. Bilim insanları asıl problemin ekrandaki pikseller değil, ekranın arkasındaki fiziksel çevre olduğunu söylüyor. Yapılan çalışmalara göre gençlerdeki şiddet eğiliminin birinci sebebi aile içi çevre, ebeveyn ihmali, parçalanmış aile yapısı ve evde şiddete tanık olunmasıdır. İletişimi güçlü, destekleyici ve denetleyici bir aile ortamında büyüyen çocuklar oyun dünyasıyla gerçekliği rahatlıkla ayırt edebiliyor. Ancak evinde görünmez olan, duygusal destek bulamayan ve dışlanan çocuklar için durum çok farklı. Asıl tehlike oyunlarda değil, bu yalnızlığın çocukları ittiği denetimsiz dijital yankı fanuslarında, karanlık alt kültürlerde başlıyor. Ailesinde veya okulunda aidiyet bulamayan bir genç, sesini duyurmak ve statü kazanmak için internetin karanlık köşelerine sürükleniyor. Telegram ve Discord gibi platformlardaki denetimsiz gruplarda acımasızlık, yasa dışı bir eylem olmaktan çıkıp bir onur madalyasına dönüşüyor. Bandura'nın kuramındaki dolaylı pekiştirme tam burada devreye giriyor. Bir ergen bu gruplarda siber zorbalık yaptığında, yasal olmayan videolar paylaştığında veya karanlık düşünceleri savunduğunda diğer üyeler tarafından alkışlanıyor, takdir ediliyor. İşte kötülüğü performansa dönüştüren nihai motivasyon, evde bulunamayan bu zehirli onaylanma hissidir. Kuramları ve bilimsel altyapıyı bir kenara bırakıp kendi coğrafyamıza, Türkiye'nin yakın dönemine baktığımızda bu tehlikeli modellemenin trajik sonuçlarıyla yüzleşiyoruz. Son zamanlarda okullarımızda yaşanan, hepimizi derinden sarsan vakalar, şiddetin dijital ağlardan sızarak fiziksel hayatımızı nasıl zehirlediğinin en net kanıtlarıdır. Çekmeköy'de bir öğretmeni, kendi öğrencisi tarafından uzun süre önceden planlanmış bir eylemle kaybetmemiz, ani bir öfke patlaması değil, derinlerde beslenen bir zihinsel kurgunun sonucuydu. Siverek'te okulla ilişiği kesilen bir gencin sosyal medyadan açık açık okul yönetimini ve akranlarını tehdit ettikten sonra okula saldırması ve öğrencilerin yaşadığı o büyük panik ve korku, pervasızlaşan bir aidiyetsizliğin tablosuydu. En sarsıcısı ise Kahramanmaraş'ta yaşandı. İsmini asla vermek istemediğim çocuğun okul saldırısı sonucunda bunun devamını maalesef anlatamayacağım. Olayı elbet biliyorsunuz. Bakın, her şeyden önce ben de bir babayım. Oğlum henüz 8 yaşında ve inanın bana geleceği için çok endişeliyim. Olayları duyduktan sonra bir süre okula göndermedim. Korktum. Her anne baba gibi ya o çocuklardan biri benim çocuğum olsa ne olurdu diye düşünmeden edemedim. Benim çocuğum da oyunlar oynuyor, videolar izliyor ama bir gün bile yanlış davranışlara niyetlendiğini görmedim. Sağda solda yok sebebi oyunlar, yok sosyal medya, yok diziler. Uyanın artık lütfen. Siz çocuğunuza ihtiyaç duyduğu sevgiyi vermezseniz, eline tableti telefonu verip de başımdan gitsin de derseniz, işte o zaman çocuğunuzu bu karanlığın içine sürüklersiniz. Bu durumların çözümü ne oyunların yasaklanması ne de sosyal medyanın. Çözüm sizsiniz. Vermeye vakit bulamadığınız sevginiz. Eğer siz de böyle düşünüyorsanız lütfen yorumlarda bunu belirtin. Çünkü Kahramanmaraş'taki olay benim kırılma anım oldu. Bu olayların hemen ardından yaşananlar ise sosyal bulaşıcılığın geldiği korkunç boyutu özetliyor
başlıyordu. Sadece dijital platformlar değil, geleneksel medyamızda bu modellemenin suç ortaklarından biridir. Yıllardır prime time kuşaklarında yayınlanan mafya ve kabadayılık temalı diziler, bu olayları merkeze alan yapımlar, şiddeti sorun çözmenin en pratik, en meşru ve en karizmatik yolu olarak sunuyor. Hukukun yavaş ve yetersiz olduğu algısını pompalayarak kendi adaletini sağlamayı yücelten bu karakterler gençler için devasa bir dolaylı pekiştirme yaratıyor. Dizilerde kötü karakterlerin para, saygı ve güçle ödüllendirildiğini gören ancak gerçek hayatta kendi ailesinde görünmez olan gençler okullarda ceket iliklemeyle, tesbih çekmeyle veya ceplerinde taşıdıklarıyla kendilerine bir güç alanı yaratmaya çalışıyorlar. Bandura'nın bize sunduğu çerçevenin en önemli kavramlarından biri karşılıklı belirleyicilik ilkesidir. Bu ilkeye göre bireyin zihni, davranışları ve içinde bulunduğu çevre birbirini sürekli ve çift yönlü olarak şekillendirir. Eğer dışlanan bir çocuk çevresine agresif davranırsa çevresi de onu daha da ötekileştirir. Ötekileşen çocuk kendini kabul göreceği karanlık gruplara atar. Bu döngü kendi kendine besleyen bir felakete dönüşür. Ancak unutmamamız gereken umut verici bir bilimsel gerçek var. Şiddet öğrenilebilen bir olguysa empatinin, problem çözme becerilerinin ve şefkatin de öğrenilmesi mümkündür. Sorunun temeli sadece teknoloji, sadece oyunlar veya sadece diziler değildir. Ekranda ne olursa olsun asıl kalkanımız çocuğun sırtını yaslayacağı, onu yargılamadan dinleyen, aidiyet duygusunu karanlık köşelerde aramasına engel olan sağlıklı bir aile ortamı ve destekleyici bir okul iklimidir. Ebeveyn denetimi çocukların neyi izleyip neyi izlemeyeceği kadar izlediklerini nasıl anlamlandırdıklarıyla ilgili diyalog kurmaktan geçer. Çocuğunuzun ilk rol modeli sizsiniz. Bobo bebek deneyindeki gibi o çocuk sizi izliyor. Oturuşunuzu, kalkışınızı, sinirlenişinizi, kısacası her şeyinizi izliyor. Siz ona sıcak bir aile ortamı sunmadıkça o çocuktan iyi bir birey olmasını beklemeyin. Diğer rol model ise bizi yönetenlerdir. Bir ailenin çocuğuna sıcak bir aile ortamı sunması için bize gereken şey güvenli bir çevredir. Ama bu güvenli çevre için medyanın dediği gibi oyunları ya da sosyal medyayı yasaklamak çocuklarımızı kontrol edemeyeceğimiz alanlara gitmelerine sebep olacak durumlara neden olur. Toplumsal panikle sırf günü kurtarmak için atılan yanlış adımlar ve uygulanan yasaklar bazen çözmeye çalıştığımız sorundan çok daha büyük facialar yaratır. Tıpkı gökyüzünün en güvenli aracı sanılan ama tek bir yanlış tasarımla tarihin en büyük felaketlerinden birine dönüşen Hindenburg Zeppelin'inde olduğu gibi. Neyin yanlış olduğunu anlattığım video şu anda ekranda. Yasaklardan ve felaketlerden uzak parlak bir geleceğe.